Sizleri en çok sevdiğim antik kent olan Assos'a götürüyorum. Assos'u özel yapan bence antik çağlardan beri hayatın devam etmesi. Bu bir zaman makinesi gibi. Geçmişi hayal etmenizi kolaylaştıran bir şey. İlk durağımız Kadırga Koyu. İyi seyirler. Yüzmek için Kadırga Koyu'na geldik. Buranın denizi taşlık ve hemen derinleşiyor. Bu sebeple de çok berrak. Şöyle göstereyim. Biraz kalabalık oluyor ama gayet güzel. İşte bak burada böyle kilitleniyor trafik. Yıllardır böyle. Şurada kilitlenmemesi mümkün değil ki. Değil mi? Evet. Evet. İşte denize girmenin bir alternatifi de burası. Buradan böyle tahta iskelelerden giriyorsun. Bence güzel. Çok fazla aşağıya inmemek lazım park etmek için. Yukarıda yer bulduğunuz zaman koyun, yoksa aşağıda trafik
sıkışıyor. Yıllardır böyle. Şu yan tarafı patlattılar. Ama yine de trafik sorununu çözememişler. Evet, şimdi Behram köyünün içinden öğren yerine doğru gidiyoruz. Buralar hep değişmiş mekanlar. Karşıda Midilli. Böyle güzel bir yoldan Midilli manzarasıyla aşağıya doğru iniyoruz. Tiyatro ve kilise, akropol alanları bu aşağıda. Daha önce geldiğimde buraya inememiştim çünkü çok sıcaktı hava. Şimdi nispeten akşam olduğu için yorulmadan inebiliyoruz. Sıcaktan etkilenmeden. Manzaralar nefis. Bu antik yoldan Alexandra Troyas'ta da var. Apollon Simintion'da da var. Burada da var. Büyük ihtimalle bunlar hepsi birbirine bağlı tapınak yollarıydı ya da ticaret yollarıydı. Ama genelde kutsal alanlar da var. Müthiş. Bu yolun bir haritasının çıkarılması lazım. Belki ileride olur. Evet. Nereye geldik? Kiliseyi bulduk. Işık. Yok, gerek yok. Çok acayip. Burası konut bölümüymüş. Gün batımını da boş geçmemişler. Bakar mısın?
Sanırım mezar odası. Çok güzel. Sunak yani. Agora bölgesindeyiz. Burası ticari ve sosyal alan olarak geçiyor. Burada da Agora'nın tapınağı var. Çok ilginç bir yermiş burası. Daha önce inmemiştim buraya. Zaten şu antik yolların hastasıyım ya. Böyle tehlikeli işlere gerek var mı bilmiyorum. Böyle güzel manzaralı bir tiyatro.